Aracımızın kalorifer petekleri ısıtmıyor. Ilık ve soğuğa yakın bir üfleme yaptığı için kalorifer petek temizliği yapacağız. Onun için de şu içeride gördüğünüz 2 tane hortumu sökmemiz lazım ama bayağı hava filtresini falan söktükten sonra oraya ulaşabiliyoruz. Onun için ben şu 2 tane hortumu sökeceğim. Giriş ve çıkış hortumu. Normal bahçe hortumu bağlayacağız oraya. Ondan sonra tazikli su vereceğim. Onun için söküm işlemine geçiyorum. Bu işlemi araba soğukken yapın. Çünkü içinde dolaşan su ısınabiliyor. Buraya bahçe hortumunu bağlıyorum. Aynı şekilde kelepçeyi tekrar sıkacağız. Bu işlemi yaparken rahat bir benzincide yapın. Çünkü kaldırımda olmaz bu iş. Etrafı müsait, sakin bir benzincide, yıkamacıda yapabilirsiniz. Diğer ucu da söktüm. Oraya da diğer hortumu takıyorum. Tekrar kelepçeleri sıkmanız lazım. Yaptığımız işlem şu. Bu 2 hortumu sökmektense onların ağızlarına bahçe hortumu taktım. Bu şekil. 2 hortum taktık. Birinden üflüyoruz. Şuraya geçsen. Şu hortuma bakın. Hortumun diğer ucuna huni yaptık. Huniden temiz suyu dolduruyoruz. Bu tarafa çek. Bu tarafa dön.
Birkaç kez böyle devam edin. Bu şekilde doldurun. Birkaç kez temizlik yapın. Bakın tertemiz su çıkmaya başladı. İçindeki su temizlendikten sonra tamamen boşaltacağız. Tekrar ortamızı alıyoruz. İçindeki pis suyu da tamamen temizledik. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bunu böyle yukarı bir yere sabitleyelim. Bunu sabitledik. Daha önce aldığımız motor temizleme ve döşeme temizleme suyunu boşaltıyorum. Burada dün EGR valfi temizlediğimiz kireç sökücü, pislik sökücü. Bunu da döküyorum. Oh. Çıktı mı? Bak oraya kadar çıktı. Şuraya kadar geliyor. Şimdi içindeki pis su buraya kadar geldi. Tamamen içi ilaç doldu şu an. Radyatörün içi ilaç doldu. Bekleyecek biraz. Bunu da çeksin. Yavaş yavaş yükseliyor. Burada içindeki su, daha doğrusu içindeki ilaç. Buradan çekip dengeleyecek birbirini. Evet. Arabaya deney yapıyoruz. Şuraya geldi. Buradaki su bitene kadar siz işte kendiniz hortumun uzunluğuna göre doldurun. Şu an burada içindeki ilaç. Bu kadar yeterli olur. Şu kullanmadığımız geri doldurayım bunu. Bu şekil arabamız 10 dakika beklesin. İlacın içindeki bu temizlik ilacının içindeki malzemeler radyatörün içindeki peteklerin içindeki pislikleri temizleyecek. 10 dakika böyle beklesin. Ondan sonra durulama işlemine geçeceğiz. 15 dakika bekledik ve suyu boşaltıyoruz. Ayağını çek. Tamamen boşalması için bisiklet pompası. Şimdi tekrar su dökeceğiz. Durulama işlemi. Şunu
Pislik akmaya başladı. Buraya çekildiğimiz yerden bisiklet pompasının ağzını sarıyorum. Oraya bak. Yeri olanlar bahçe hortumunu bağlayıp direkt yapabilir. Bizim yerimiz yok. Bu şekilde bir sistem düşündük. En güzeli bahçe hortumunu bağlayıp temizlemek. Bak ayağına gelecek. Arkadaşlar işlem bu kadar. Hortumları yerinden sökeceğim. Aynı şekilde. Bunu söktüğüm şuraya tekrar takıyorum. Aynı şekilde bu alttaki hortumu da söküyorum. Onu da çıkarttım. Şu yere takacağım. Buralara iyice sıkıştırın. Diğer türlü su kaçağı olur. Arabanızın hararet yapmasına sebep olur. Dikkatlice sıkıştırın söktüğünüz yerleri. Tamam. Arabayı çalıştırmadan önce araba soğukken radyatörü açıyorsunuz. Bu işlemi yaparken araba soğuk olması lazım. Radyatörü açın. Çalıştırdığımızda su eksiltecek. O içerideki suyu tamamlayacak. O yüzden biraz su doldurayım. Arabayı bir çalıştırıp tamamlayalım. Araba ısındıktan sonra tamamen devir daim yapacak.
Su o zaman eksilttiği zaman takviye yapacağız. Bu şekilde arabanın ısınmasını bekliyoruz. Birkaç dakika bekleyeceğiz. Araba ısındıktan sonra su azalacak. Ondan sonra takviye yapacağız. Arabamız ısındı. Yavaş yavaş su takviyesi yapıyoruz. Azaldıkça takviye yapacağız. Hafiften bir köpürme olur o. İçine sıktığımız motor temizleme ilacından dolayı çok hafif bir köpürme yapıyor. İçinde kalmış demek ki biraz. O pek fazla önemli değil. Azalttıkça takviye yapacaksınız. İşlem bu kadar. Radyatör kapağımız açık hala. Arabamızın hararet göstergesi ortada. Kaloriferlerimizi açtık. Bu şekilde şuraya da çekelim. Kaloriferlerimiz de açık. Eskiden ılık üfleyen araba şimdi sıcak üflemeye başladı. Bu şekil kaloriferlerimiz açık kalsın ki içeride eksik kalan su tamamlansın. Radyatör su eksildikçe tamamlayacağız eksildikçe. Bu şekilde suyu tamamlıyorsunuz. Radyatör petek temizliği bu kadar basit. Siz de yapabilirsiniz. Arabamız şu an sıcakta. Kaloriferimizi açtık. Son fan. Buradan üflüyor. Bunlar ılık üflüyordu. Şu an gayet güzel. Elinizi tuttuğunuz zaman biraz beklediğiniz zaman yakmaya başlıyor. Çok aşırı bir sıcak üflemeye başladı araba. Eğer sizin kaloriferlerinizde soğuk üflüyorsa veya ılık üflüyorsa, ısınmıyorsa, her yerden eşit üflemiyorsa bunu bir deneyin. Denemesi bedava zaten. Sadece yarım saatiniz gider. Bu şekilde kalorifer petek temizliği bu şekilde.